Bir düşün. Bugün dünyanın neresine gidersen git, bir çocuk Superman logosunu tanır, bir yetişkin Batman'in karanlık dünyasını bilir, milyonlarca insan Spider-Man'in hikayesinde kendini bulur. Peki bu karakterler nasıl oldu da sadece birer çizgi roman figürü olmaktan çıkıp, modern dünyanın mitolojik kahramanlarına dönüştü? Marvel ve DC sadece hikayeler anlatmadılar. Bir neslin hayallerini, korkularını ve kahramanlık anlayışını yeniden şekillendirdiler. Bu videoda, çizgi roman sayfalarından başlayıp sinema devlerine dönüşen bu iki gücün, popüler kültürü nasıl ele geçirdiğini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan, modern mitolojinin kapıları şimdi açılıyor. Marvel ve DC çizgi roman şirketleri yalnızca birer eğlence markası değildir. Modern popüler kültürün en güçlü anlatı sistemlerinden birini oluşturmuş iki büyük kültürel üretim merkezidir. 20. yüzyılın başlarından itibaren gelişen çizgi roman endüstrisi içerisinde bu iki şirketin yarattığı karakterler, hikaye evrenleri ve semboller zamanla küresel kültürün ortak referans noktalarına dönüşmüştür. Günümüzde bir insanın Superman logosunu, Batman sembolünü veya Spider-Man maskesini tanımaması neredeyse imkansızdır. Bu durum, söz konusu karakterlerin yalnızca çizgi roman sayfalarında yaşayan kurgusal figürler olmaktan çıkıp modern çağın mitolojik kahramanları haline geldiğini göstermektedir. Marvel ve DC'nin popüler kültür üzerindeki etkisini anlamak için öncelikle çizgi romanın tarihsel gelişimine, ardından bu şirketlerin karakter yaratma stratejilerine, kültürel temsil biçimlerine ve medya endüstrileriyle kurdukları ilişkilere bakmak gerekir. Çizgi romanın kökeni 19. yüzyılın sonlarında gazetelerde yayımlanan resimli hikaye bantlarına kadar uzanır. Ancak süper kahraman türünün ortaya çıkışı 1938 yılında yayımlanan Action Comics dergisinin ilk sayısında Superman karakterinin tanıtılmasıyla gerçekleşmiştir. Bu karakter, olağanüstü güçlere sahip, kostümlü ve insanlığı koruyan bir kahraman modelini temsil ediyordu. Superman'in yarattığı büyük ticari başarı kısa sürede benzer karakterlerin ortaya çıkmasına neden oldu ve böylece süper kahraman türü doğdu. DC Comics bu dönemde Batman, Wonder Woman, Flash ve Green Lantern gibi karakterleri yaratarak süper kahraman mitolojisinin temelini attı. Bu döneme çizgi roman tarihçileri tarafından genellikle Altın Çağ adı verilir. Bu dönemde kahramanlar çoğunlukla net bir ahlaki çerçeveye sahipti. İyi ile kötü arasındaki mücadele basit ve doğrudan anlatılıyordu. Bu anlatı modeli özellikle Dünya Savaşı sırasında propaganda ve moral artırma amacıyla da kullanıldı. Marvel Comics'in yükselişi ise özellikle 1960'lı yıllarda gerçekleşmiştir. Stan Lee, Jack Kirby ve Steve Ditko gibi yaratıcıların öncülüğünde geliştirilen Marvel karakterleri, önceki süper kahramanlardan önemli bir açıdan farklıydı. Bu karakterler yalnızca güçlü figürler değil, aynı zamanda gündelik sorunlarla mücadele eden insanlardı. Örneğin Peter Parker yani Spider-Man karakteri, lise hayatı, maddi sıkıntılar ve kimlik arayışı gibi problemlerle uğraşan bir gençti. Bu yaklaşım, okuyucuların karakterlerle daha güçlü bir duygusal bağ kurmasını sağladı. Marvel'ın hikaye anlatımındaki bu gerçekçi yaklaşımı, süper kahraman anlatılarını modern toplumun sosyal ve psikolojik meseleleriyle ilişkilendirdi. Marvel ve DC'nin popüler kültürdeki etkisinin en önemli yönlerinden biri, bu şirketlerin yarattığı karakterlerin sembolik gücüdür. Süper kahraman figürü çoğu zaman toplumun idealize edilmiş değerlerini temsil eder. Superman karakteri adalet, umut ve güç sembolü olarak görülürken, Batman daha karanlık ve karmaşık bir kahraman modelini temsil eder. Batman'in hikayesi travma, suç ve intikam gibi temalar etrafında şekillenir. Bu iki karakter arasındaki fark aslında süper kahraman mitolojisinin iki temel anlatı yönünü gösterir. İdealist kahraman modeli ve karanlık anti kahraman modeli. Marvel tarafında ise Iron Man, Kaptan Amerika ve Hulk gibi karakterler farklı toplumsal temsilleri ortaya koyar. Iron Man teknolojik ilerlemeyi ve bireysel girişimciliği temsil ederken Kaptan Amerika ulusal kimlik ve ideoloji konularını simgeler.
Popüler kültür çalışmaları alanında yapılan araştırmalar, süper kahramanların modern toplumda mitolojik işlev gördüğünü ileri sürmektedir. Antik çağlarda Herkül, Aşil veya Thor gibi figürler toplumun değerlerini ve korkularını yansıtan hikayelerin merkezindeydi. Günümüzde ise bu rol büyük ölçüde süper kahramanlara geçmiştir. İnsanların adalet, güç, fedakarlık ve kahramanlık gibi kavramları düşünme biçimleri bu karakterler aracılığıyla şekillenmektedir. Marvel ve DC'nin yarattığı evrenler yalnızca bireysel hikayeler değil, aynı zamanda geniş ve karmaşık mitolojik sistemlerdir. Bu evrenlerde yüzlerce karakter, alternatif zaman çizgileri ve çoklu evren kavramları bulunmaktadır. Marvel ve DC'nin popüler kültürdeki etkisini artıran en önemli faktörlerden biri medya yakınsaması olarak adlandırılan süreçtir. Medya yakınsaması, bir hikayenin farklı medya platformlarında yeniden üretilmesi anlamına gelir. Çizgi romanlarda başlayan bir hikaye daha sonra sinema, televizyon, video oyunları, romanlar ve oyuncak endüstrisi gibi alanlara yayılabilir. Bu durum süper kahraman markalarının küresel ölçekte büyümesine katkı sağlamıştır. Özellikle 21. yüzyılda sinema endüstrisinin bu karakterleri büyük bütçeli filmlere dönüştürmesi, Marvel ve DC'nin popüler kültürdeki etkisini katlanarak artırmıştır. Marvel sinematik evreni bu açıdan modern eğlence endüstrisinin en önemli projelerinden biri olarak kabul edilir. 2008 yılında başlayan bu film serisi, birbirine bağlı hikayeler anlatan çok sayıda filmde oluşan devasa bir anlatı sistemi yaratmıştır. Bu model, klasik film serilerinden farklı olarak televizyon dizilerindeki sezon mantığını sinemaya uyarlamıştır. Her film tek başına izlenebilir olsa da tüm filmler birleştiğinde daha büyük bir hikayenin parçaları haline gelir. Bu yaklaşım izleyicilerin karakterlerle uzun süreli bir ilişki kurmasını sağlar. DC tarafında ise farklı dönemlerde çeşitli sinematik yaklaşımlar denenmiştir. Özellikle Christopher Nolan tarafından yönetilen Batman filmleri, süper kahraman sinemasının daha ciddi ve gerçekçi bir anlatı diline sahip olabileceğini göstermiştir. Bu filmler suç, etik ve toplum gibi temaları ele alarak süper kahraman hikayelerinin yalnızca eğlence amaçlı olmadığını kanıtlamıştır. Daha sonra geliştirilen DC sinema evreni ise, farklı yönetmenlerin yorumlarıyla şekillenmiştir. Video oyunları da Marvel ve DC karakterlerinin popülerliğini artıran önemli bir platformdur. Özellikle Batman Arkham serisi, süper kahraman oyunlarının anlatı ve oynanış açısından ne kadar güçlü olabileceğini göstermiştir. Bu oyunlar yalnızca aksiyon deneyimi sunmakla kalmamış, aynı zamanda karakter psikolojisini ve Gotham şehrinin atmosferini detaylı bir şekilde yansıtmıştır. Benzer şekilde Spider-Man oyunları da açık dünya tasarımı ve hikaye anlatımıyla büyük başarı elde etmiştir. Süper kahraman anlatılarının toplumsal etkisi, yalnızca eğlence alanıyla sınırlı değildir. Bu hikayeler çoğu zaman politik ve sosyal mesajlar da içerir. Örneğin Cemen hikayeleri sıklıkla ayrımcılık, ötekileştirme ve insan hakları gibi temaları işler. Mutant karakterlerin toplum tarafından dışlanması, gerçek dünyadaki çeşitli azınlık gruplarının yaşadığı ayrımcılıkla paralel bir metafor olarak yorumlanmıştır. Kaptan Amerika karakteri ise özellikle Dünya Savaşı döneminde Amerikan milliyetçiliğinin sembollerinden biri haline gelmiştir. DC evreninde yer alan bazı eserler ise daha eleştirel bir yaklaşım benimser. Watchmen gibi hikayeler süper kahraman kavramının kendisini sorgular. Bu tür eserler, kahraman figürünün etik ve politik sonuçlarını tartışmaya açar. Süper kahramanların toplum üzerindeki etkisi, güç ve sorumluluk ilişkisi gibi konular bu hikayelerde daha karmaşık bir şekilde ele alınır. Popüler kültürde Marvel ve DC'nin etkisini gösteren bir diğer alan hayran kültürüdür. Comic-Con gibi etkinlikler, dünya genelinde milyonlarca hayranın bir araya geldiği büyük kültürel festivaller haline gelmiştir. Bu etkinliklerde insanlar sevdikleri karakterlerin kostümlerini giyerek cosplay yapar, yeni filmlerin duyurularını takip eder ve sanatçılarla buluşur.
Bu tür etkinlikler, popüler kültürün yalnızca tüketilen bir ürün olmadığını, aynı zamanda katılımcı bir kültür olduğunu gösterir. Merchandising, yani lisanslı ürün üretimi de Marvel ve DC markalarının ekonomik gücünü artıran önemli bir faktör. Ördür, oyuncaklar, tişörtler, koleksiyon ürünleri ve posterler gibi birçok ürün süper kahraman sembollerini kullanır. Bu durum karakterlerin günlük hayatın bir parçası haline gelmesine katkı sağlar. Akademik açıdan bakıldığında süper kahraman anlatıları kimlik, güç ve toplum kavramlarının incelenmesi için önemli bir araştırma alanı sunar. Kültürel çalışmalar, medya çalışmaları ve sosyoloji gibi disiplinlerde Marvel ve DC üzerine çok sayıda akademik araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar genellikle süper kahramanların modern toplumun değerlerini nasıl yansıttığını veya nasıl yeniden ürettiğini analiz eder. Ayrıca küreselleşme süreci de Marvel ve DC'nin etkisini genişletmiştir. Bu karakterler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünyanın hemen her bölgesinde tanınmaktadır. Japonya, Avrupa ve Latin Amerika gibi farklı kültürlerde süper kahraman hikayeleri yerel yorumlarla yeniden üretilmiştir. Bu durum popüler kültürün küresel dolaşımını gösteren önemli bir örnektir. Sonuç olarak Marvel ve DC yalnızca çizgi roman şirketleri değil, modern kültürün en güçlü anlatı sistemlerinden birini oluşturan kurumlar olarak değerlendirilebilir. Yaratılan karakterler sinema, televizyon, video oyunları ve diğer medya platformları aracılığıyla küresel bir mitoloji haline gelmiştir. Bu karakterler insanların kahramanlık, adalet ve güç kavramlarını düşünme biçimlerini etkilemeye devam etmektedir. Günümüzde süper kahraman hikayeleri yalnızca eğlence değil, aynı zamanda toplumsal değerlerin, politik tartışmaların ve kültürel kimliklerin ifade edildiği önemli bir anlatı alanı olarak görülmektedir. Marvel ve DC'nin popüler kültür üzerindeki etkisi, teknolojik gelişmeler ve yeni medya platformlarının ortaya çıkmasıyla birlikte gelecekte de devam edecektir. Süper kahraman anlatıları muhtemelen yeni biçimlere evrilecek, ancak modern toplumun mitolojik kahramanları olarak önemlerini uzun süre koruyacaklardır.